Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar tas kebabı yapacağız. Şu kadar bir etimiz var. Yaklaşık 2 kilo, 1,5-2 kiloya yakın bir kuşbaşı etimiz var. Bu et geçenlerde yapmış olduğum brisket videosundaki dana gün görmezin köşelerini çıkartmıştım. Seyredenler hatırlayabilir. Köşelerini çıkartmıştım. Dolapta duruyordu kuşbaşı. Bugünü bekliyordu. Şu anda ne yapalım dedik? Tas kebabı yapalım. Ama dedik ki işte evin içinde yapmayalım. Mangalda yapalım wok tavamızda. Bunun için şimdi soğan malzemelerimizi şimdi keseceğiz. Malzemelerimizi hazırlayacağız. Kuşbaşımız zaten hazır. Şimdi arkadaşlar hiç öyle yemeklik falan kesmeye uğraşmayacaksınız. Bakın size taktiğini gösteriyorum. Önce jülyen keseceksiniz. Şimdi jülyen kestiniz ya. Hepsini böyle alıyorsunuz. Bir çeviriyorsunuz. Bir daha. Bakın minnacık oldu. Hiç öyle bir alttan bir üstten girmeye gerek yok. Zaten bunların hepsi yok olacaklar. Sıkıntısız bir şekilde. Evet, soğanlar tamam. Şimdi soğanları hemen kaba yerleştirelim. Kabımıza koyalım. Hemen şöyle 3-4 tanesini yan yana alıp başlıyoruz kesmeye. Mangalda sulu yemek olmaz falan demeyin. Çok değişik ve güzel olur. Size şöyle anlatayım. Yani hep gidiyorsunuz mangal yapıyorsunuz. Şöyle 1,5 kilo bir kuşbaşıyla çok değişik, mesela kampçılar, balık avlamaya giden kampçılar olabilir. Veya işte kampa gittiniz vesaire arkadaşlarınızla, ailenizle. Yani mangal yemek değil de sulu yemek istiyorsunuz. Genelde kampa mangal yenir ama olsun, değişiklik olsun. Bu sefer tas kebap yiyin yani. Değişiklik iyidir arkadaşlar. Şimdi sarımsak. Şöyle küçük 3,5 tane gibi. Bunlar salamura sarımsak. Niye renkleri böyle falan diyenler çıkabilir. Salamura bunlar, ben bozulmasın diye. Bunları bu hale getiriyorum. Turşu gibi yapıyorum. Lazım oldukça çıkartıyorum, kullanıyorum. Evet, bu kadar sarımsak da kafi. Evet. Malzemeleri tekrardan söyleyelim. Soğan, 2 tane orta boy soğan, 4-5 tane yarım kiloya tekabül edecek kadar neredeyse biber, 1,5-2 kilo kuşbaşı et, sarımsak ve domates rendesi. Domates rendesini sonlara doğru koyacağım inşallah. Şöyle yapayım, o da aradan gözüksün. Domates de kullanabilirsiniz. Şimdi genelde salça koyuyorlar. Salça koymalarının sebebi şu. Tas kebabı kışın ya da sonbaharda, yani domatesin taze olmadığı zamanlarda dolaba koyamayanlar salçayla rengini versin diye. Normalde bunun aslı domatesdir. Domates koyun. Salçayı renk versin, atmanıza gerek yok. Elinizde domates varsa ya da domates rendesi yapıştırın. Hiç sıkıntı değil. Salçaya gerek yok yani. Evet arkadaşlar. Pişim aşamasında görüşürüz inşallah. Hadi bakalım, hiçbir yere ayrılmayın yani. Wok tavayı görebiliyorsunuz. Şimdi içine yağını dökelim. Güzelce kızdı. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Ben sıvı yağını şundan dolayı koydum. Şu anda demir de acayip kızgın. Sakın ha yağı ateşe, yani benim yaptığım gibi oynamalar yapmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş koyuyoruz. Evet. Şimdi cızırtıyı duyabiliyorsunuz zaten. Pürüzsüz bir şekilde hem de, değil mi? Sıkıntı yok. O konuda problemimiz yaşamıyoruz Allah'a bin şükür. Şöyle yan tarafa geçelim.
Bakın. Videoyu hiç kapatmıyorum. Etlerin her tarafı birazdan kızaracak. Yani kavrulmuş olacak. Tavanın her yeri sıcak. Nereye götürürsem orada et kavruluyor. Ve ortasını da hafif açtım. Et suyunu bırakıp ortaya doğru gömülsün diye. Şimdi bakın cızırtı biraz gitti. Cızırtı birazcık gitti, değil mi? Hemen böyle karıştırmaya devam abicim. 2 tane kaşıkla. Tahta kaşık kullanın. Böyle wok tavası olanlar, bakın dumanı da yan taraftan görüyorsunuz değil mi? Ete bir meşe tadı, yani mangal tadını versin diye yan tarafta da odun yakıyorum ki mangalda yaptığımızın tadı değişmesin. Şimdi arkadaşlar, et güzelce hafiften bir kavruldu. Bir mühürlenme oldu. Hemen içine bakın şu yeşillikleri hazırlamıştık birlikte. Hemen ekliyorum. Ne var burada? Hemen bir daha kısa bir hatırlatma yapalım. Soğan var. Sarımsak var. Biber var. Hemen bunları güzelce ekliyorum. Tabağın içini de sıyıralım içine. Arkadaşlar bunlar, bu tarif şöyle söyleyeyim size. Bu tarifi nerede yaparsınız? Evde yaptınız. Tamam, evde her türlü olur zaten. Sıkıntı yok. Bir tencere yemeği zaten. Ama gittiniz arkadaşlarınızla bir kampa gittiniz. Değil mi? Balık tutmaya gittiniz. Vesaireye gittiniz. Tutamadınız, acıktınız. Ne yapalım, ne edelim? İşte bir şeyler yapalım gibisinden kendinizce konuştunuz. Abi hemen gidiyorsun, 1 kilo et alıyorsun. Bu nereden baksanız var ya, şimdi suyunu falan da koyacağız. Domates rendesini falan da ekleyeceğiz. Bu nereden baksanız 10 kişilik yemek oldu yani. 1,5 kilo etle ya da 2 kilo etle 10 kişi doyacak kadar yemek yapıyorsunuz burada. Ve bir et yemeği. Tas kebabı. Pas geçmeyin bunu. Şimdi birazcık daha kavrulsun bunlar. Şöyle hemen kaşıkları da sıyıralım. Hemen abicim, hemen domates rendesini ekliyoruz. Bakın. Onu da nasıl ekliyoruz? Hemen göstereyim. Şöyle 1,5 2 3 4 benim kaşıkla 5 kaşık. Yani 5 yemek kaşığı gelecek şekilde. Hatta biraz daha koyalım hadi. Şöyle birazcık kırmızı efekti versin rengi. Yani o da neredeyse 1,5 su bardağına denk geliyor. 1,5 su bardağı kadar rendelenmiş domates. Rendelenmiş domates değil de normal domates koyarsanız 3 tane koyun. 3 tane domatesi koyduğunuzda böyle ister rendeleyin ister dilimleyin, hiç fark etmez. O kırmızı tas kebabının o kırmızı görüntüsünü verecek size. Hiç çekinmenize gerek yok. Şimdi birazcık şöyle kavrulsunlar kendi işlerinde. Bu soğanlar ve domates şeyler bir erisin, biberler hafiften. Şöyle kenarlara yayalım. Güzel bir fokurdasın. Birazcık kavrulduktan sonra da hemen suyunu koyacağım üstüne. Koyacağım kapağını da. Yarım saat kendi halinde pişecek. Ve sonra hadi bakalım höppülü höppülü yiyeceğiz. Şimdi bir tuzunu ekleyelim hafiften. Şöyle hiç kırt kırt yapmaya gerek yok. Böyle birazcık. Bir tatlı kaşığı buna tekabül edecek kadar ya da 1,5 tatlı kaşığı döktük. Şimdi gördüğünüz gibi ilk yaptığımız zamanki suyu kalmadı değil mi? Şimdi bakın bu 1 litrelik bir şişe. Neredeyse 700 gramı falan dolu. Bunun üstünü geçecek şekilde birazcık dökeceğiz. Şöyle. Gördünüz mü? Ne kadarı kaldı abi? Neredeyse 100 gram kaldı. 600 gram su koymuş olduk yani. Şimdi bir hafiften bir karıştıralım. Şöyle bir harmanladık. Tuzumuz da çünkü her tarafa dağılsın değil mi? Hemen eridi zaten o da. Su bu arada ılık su arkadaşlar. Normal kaynar su falan koymadım. Şimdi iyice güzel karıştırdığımıza göre hemen şöyle bir kapak uydurup kapattık. Evet, bu kapak benim buna uydurduğum bir kapak. Başka bir tencerenin kapağıydı ama baktım ki harika oluyor. Tam kapatmıyor şuralarından ama bana kafi. Bana yeter. Hafiften de böyle taşma olmasın diye kenarında birazcık böyle buhar çıksın diye bıraktım. Şimdi arkadaşlar tam yarım saat
Bakıyorum saate, saat 6'yı çeyrek geçiyor, 6'ya 10 geçiyor. Yarım saat sonra, yani 40-45 geçe tadına bakacağız. Piştiyse yapıştıracağız. Pişmediyse bir 15 dakika daha. Evet, son safhada buluşmak üzere. Hadi bakalım, bir yere ayrılmayın. Bir şey fark ettim. Benim bu wok tava mangala resmen cuk diye oturdu kenarlarından. Şimdi ben bunu birazcık kaldırdım böyle yavaş yavaş pişsin diye. Ateşi de altına atıyorum böyle. Bakayım kaç dakika geçmiş. 5 dakika falan geçmiş. Aynen. Şöyle kısık ateşte, böyle kısık ateş oluyor bu tabii ki. Kısık ateşte yarım saat sonra buradayız. 10 numara oldu vallahi. Çok süper ya. Vallahi ben niye daha önce yapmamışım bunu? Demek ki akıl edememişiz. Harika oldu. Bundan sonra tencere yemekleri de mangalda. Hadi bakalım devam. Görebiliyorsunuz. 10-12 geçe, yani 6'yı 12 geçe koyduydum. 2 dakika sonra baktım ki benim mangala tam uyuyor. Ona göre yukarı doğru kaldırdım. Yani mangalıma göre kısık ateş diyelim. Kısık ateşte tam yarım saat boyunca önce bir şöyle bir suyuna bakalım. Ne bak, kıpkırmızı bak maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mis. Şimdi bir de etli alalım bir de. Harika. Evet, bildiğimiz pamuk olmuş. Zaten bu gün görmez kısmı kasaplar tarafından tas kebaplık et diye tabir ediliyor. Çok güzel tas kebap oluyor deniliyor. Çünkü niye? Lime lime oluyor. Lif lif kesiliyor gidiyor. Arkadaşlarım görebiliyorsunuz. Harika. Evet dostlar, tarifi beğendiyseniz, aksiyonu güzelse, hoşunuza gittiyse, yapılması çok basit, mangalda çok pratik bir şekilde, kampta vesairede balık tutmaya gittiğinizde, bir yerde kaldığınızda illa tavuk kebabı bilmem ne şiş kebap yapmanıza gerek yok. Al sana tas kebap, harika bir şekilde 10 kişiyi doyurur. En azından sulu yemek, değişiklik olsun. Neyse, tarifi beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse bir like atmayı unutmayın. Ve halen de abone değilseniz, hala geç değil, abone olabilirsiniz şu aşağı tarafta. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz.